Sevgili izleyiciler merhaba. Hangi ürün ne kadar kazandırır serime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz buğday. Sizlere buğday üretiminde kalem kalem mazot giderleri, gübre giderleri, sulama giderleri ve diğer ilaçlama giderleriyle birlikte biçer döver giderleri dahil açıklamalar yapacağım. Zaten tahmin ediyorum ki sizler bir dönümde buğdayın kaç kilogram verdiğini biliyorsunuzdur. Buğday üretimindeki gelir gider kalemlerini tespit ederken buğdayın piyasadaki durumunu da bilmek gerekiyor. Buğdayda hakikaten Türkiye kendi kendine yetemeyen bir ülke mi? Biz yıllık kaç ton buğday üretimi yapıyoruz? Kaç tonunu harcıyoruz? İhracat kalemlerimiz nelerdir? Bunlara gelin biraz teker teker bakalım. Aynı zamanda ekmeğin temel gıda olması sebebiyle buğday üreticilerinin hem fiyat anlamında hem üretim anlamında çektiği sıkıntıları sizlere bildiğim kadarıyla bir nebze de olsa aktarmaya çalışacağım. 2021 yılında buğday üretimimiz %13.9 oranında azalarak yaklaşık 17.7 milyon ton üretim sağlanmıştır. Mesela 2019 yılında iç tüketimimiz 19 milyon ton seviyesindeyken üretimimiz 20-21 milyon ton seviyelerinde olmuştur. 2021 yılı buğday ithalatımıza gelince 7 milyon 820 bin ton ekmeklik buğday, 319 bin ton makarnalık buğday ithal edilmiştir. Yani toplamda 8 milyon 139 bin ton buğday ithalatımız olmuştur. Satmış olduğumuz işlenmiş buğday ürünlerine gelince Türkiye un ihracatında birinci sıradadır. Elimde şu anda 2020 verileri vardır ve bu verilere göre ülkenin 2020 yılında yaptığı un ihracatı 951 milyon dolardır. Makarna ihracatında ise Türkiye 1 milyon 370 bin tonluk ürün ihracatından sonra 780 milyon dolar gelir kaydetmiştir. İhracat rakamı olarak ikinci sıradadır ancak gelir kaydı olarak dördüncü sıradadır. Buğday üretimindeki gider kalemlerine gelince ilk önce mazottan bahsedelim. Tarlanın sürümünde 2 litre mazot, ekiminde 1,5 litre, gübre atımında yarım litre ile 1 litre arası, hasatta biçer döver dönümde 1 litre yakar, ürünü depoya direkt satıcıya taşırsın, mesafeye göre yarım litre ile 1 litre arası yakarsın, sonra bir de tarlada kalan samanı balyalayıp taşırsın, bu işlemlerde de 2 litre yakarsın. Bir dönüm buğday ekiminde mazot sarfiyatı 8 litre olarak hesaplanmıştır. Ben bunların sizlere Türk lirası karşılığını vermeyeceğim çünkü bu rakamlar değişken olduğu için siz bulunduğunuz tarihe göre hesaplamaları yaparsınız. Dönüm başına tohum sarfiyatına gelince 23 ila 25 kilogram arası tohum sarfiyatı olmaktadır. Üre 30 kilogram, 20'ye 20 taban gübrede 30 kilogram kullanılıyor. Ancak sulu tarım, beklenti ve buğdayın cinsine göre 20 kilo sülfat, 20 kilo da nitrat atanlar da var. Biçer döver fiyatlarına 50 Türk lirası, 75 Türk lirası yazanlar var. Aynı zamanda saman balyalarının verilmesi karşılığında çalışan biçer döverlerin olduğu da söylenilmektedir. İlaçlama olarak da bir dönüm tarlaya 20 litre ilaçla su atılmaktadır. Bu tarlanın durumuna göre 40 litreye de çıkabilir. Ekim işçiliğini, sulama maliyetini bir de arazi kirasında eklediğiniz zaman bir dönümde buğday üretiminin maliyetini bulacaksınız. Bir dönümde hasat edilecek buğdaya gelince sulu koşullarda 350-400 kilogram olurken susuz koşullarda 250 kilogram olmaktadır. Ancak bunlar 3 aşağı 5 yukarı oynayabilirler. Bunlar genel rakamlardır. Şimdi gelelim çiftçinin nabzını tutmaya. Çok da sizi sıkmadan genel hatlarıyla birkaç konuşmadan örnekler vereceğim. Mesela sosyal medyada bir post açılmış. Arkadaşlar, gruplarda buğday 10 TL olsun diye sürekli yorum yapanlar, dünyada bir savaş var ve biz çiftçilerin girdileri yükseliyor, bu doğru ama gariban nasıl ekmek yiyecek? Biz ne ara böyle millet olduk? Bizim için düşmana gerek yok, biz birbirimizi bitiririz zaten demiş birisi ve altına gelen yorumlara bakalım. Birisi demiş ki bu pahalılığın sebebi üretmemek.
Üreticiye destek olmazsa o zaman ülkemizin hali perişan olur. Kimse zararına üretmez. Başka biri, adam fakiri düşünün demiş. Tamam da çiftçinin fakire verebilecek neyi var ki? Fakir biz çiftçileriz. Biz Kızıl Haç değiliz, Kızılay değiliz, Vakfı Fonu değiliz. Bu insanları biz fakir etmedik. Herkes görevini yapsın, çiftçi çiftçiliğini. Başka biri ise yapacak bir şey yok şu şartlarda. Ne bekliyorsunuz? Her şey 7-8 kat olmuş. Bir ton gübre 13.000 lira. Hadi çık işin içinden. Yine bir diğeri, tarım çok zorlaştı. Girdiler çok pahalı. Çiftçinin işi çok zor. Çiftçi borcunu ödeyemiyor. Başka biri, en büyük fakir çiftçi oldu artık. Yaptığı masrafa bak, aldığı ürüne bak. Karşılamadığı gibi yaptığı amelelik de çabası. Başka bir yorumcu ise, ekmeğin ucuz olmasının buğday fiyatıyla alakası yok. Devlet dışarıdan 6 liraya getirtip 2 liraya veriyor. Devlet sübvansiyon edecek. Başka bir çiftçinin yorumu, ne alakası var kardeşim? Yani maliyetinin altına mı verelim yoksa bedava mı verelim? Mazot 5 kat, gübre 8 kat artmışken geçen yıl hasatta 2,5 Türk lirası olan buğday bu yıl 6 lira olması gerçekten fırsatçılık mı yoksa maliyetinin altında mı? Kendi ayağımıza kurşun sıkmanın anlamı yok. Eğer bu yılda zarar ederse bu çiftçi, gelecek yıl daha büyük sıkıntı yaşar bu tüketici. Başka bir yorumcu, 10 lirayı geçer. Üretici zarar ederse tüketici 100 liraya da ekmek bulamaz. Çünkü kimse zararına iş yapmaz. Başka bir çiftçi, ben traktörün arkasına pulluk alamıyorum. Siz daha buğday ucuz olsun derdindesiniz. Neyin kafası bu? Niye sadece çiftçiye gelince malı ucuz olsun diyorsunuz? Versene sen de her koyunun tekini 200 TL'den millet et yesin. Ucuz ucuz. Ben pulluk alamıyorum. Pulluk 40.000 lira. Adam bir pulluğa 15 ton buğday parası ver. Senede zaten 15 ton buğday üretiyorum. Masraf içinde bir pulluğa tüm buğdayı verirsem ne olacak benim halim? Bunları düşünüyor musunuz? Bugün pulluk alamayan adam 2 sene sonra bu işi kökten bırakır. Sevgili izleyiciler, çiftçilerin söylediklerini direkt okudum. Bu yazı daha çok devam ediyor. Ancak sizleri sıkmamak adına uzatmayacağım. Ama tarlada biçer döver yerine elle çalışmayı düşünenler dahi var. Maliyetleri düşürmek için çok sıkıntı çekenler ve kafasını yoran çiftçiler var. Ben bunları okurken ve şahit olurken üzüldüm. Eminim sizler de üzülmüşsünüzdür. Tabii şöyle bir handikap var. Taban yiyeceğimiz ekmek. Bizim ülkemizde karnımızı doyurduğumuz, en ucuz kaloriye aldığımız besin ekmektir. Ekmek fiyatında ufacık olan bir oynama bu ülkede orta gelirli ve dar gelirlileri zorlayacaktır. Buna keza çiftçinin yükü ağırdır. Zaten genel hatlarıyla benden biraz dinlemiş oldunuz sorunlarını. Aslında konuşulacak çok konular var ama ben bunu biraz daha genel hatlarıyla geçmek istedim. Daha detaylı bilgiler için çok uzun belgeseller yapılabilir bu hususta. Sevgili izleyiciler, sizleri çok sıkmadan buğday üretimi, buğday piyasası ve Türkiye'nin buğday durumu hakkında biraz bilgiler vermek istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna tıklamanızı, hala abone olmadıysanız abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.